Yıl 1920. Birinci Dünya Savaşı'nın etkileri henüz geçmeden Çukurova'nın o bereketli topraklarına ağır bir gölge düşmüştü. Fransız işgali. Ancak Adana'nın tozlu sokaklarında sadece yorgunluk değil, filizlenen bir direnişin, Kuvayi Milliye ruhunun sessiz ayak sesleri yankılanıyordu. İzleyeceğiniz bu eşsiz arşiv görüntüleri, geçmişten kalan sıradan birer hatıra değil, vatanını savunurken bile üretmekten, yaşama tutunmaktan vazgeçmeyen onurlu bir halkın destanıdır. Şimdi belgelerin ötesine geçelim ve 1920 Adana'sının o sarsılmaz ruhuna yakından tanık olalım. Çukurova'nın kavurucu sıcağında, hayatın tüm sadeliği ve zorluğuyla aktığı bir Adana sokağındayız. Toprak yolun kenarındaki hareketlilik, saniyeler ilerledikçe artıyor. Pamuk balyalarının ve erzak çuvallarının arasından süzülen güneş ışığı, esnafın yorgun yüzündeki derin çizgileri aydınlatıyor. Şalvarlı ve kasketli adamların kendi aralarındaki sessiz ama telaşlı sohbetleri, savaş sonrası Anadolu'nun o ağırbaşlı atmosferini yansıtıyor. Toz duman içinde gidip gelen at ve öküz arabalarının tekerlek sesleri, adeta bu şehrin hiç susmayan kalbini simgeliyor. Çarşının daha iç kısımlarına doğru göz attığımızda, yöre halkının en büyük gücü olan toprağın ve tarımın izleri daha da belirginleşiyor. Yük hayvanlarının sırtındaki küfeler, tarlalardan şehre taşınan umutlarla dolu. Köylülerin ayaklarındaki yıpranmış çarıklar ve tozlu yelekleri, tarlada verilen o zorlu emeğin en sessiz şahidi. Kenarda yürüyen kadınlar, yüzlerini güneşten sakınarak, çocuklarının ellerinden sıkıca tutmuş bir halde kalabalığın içinden vakur adımlarla geçiyor. Adana'nın bu tarihi sokağında kameraya yansıyan son anlarda yaşamın o durdurulamaz akışını görüyoruz. Sıcaktan bunalan bir satıcının gölgeye sığınışı, tezgahındaki son malı satmaya çalışan esnafın umutlu bekleyişi ve etrafta koşturan çocukların her şeye rağmen eksilmeyen o saf enerjisi, 1920 yılının bu sıradan görünen ama bir o kadar da hareketli gününde, Çukurova insanının her türlü zorluğa karşı dimdik ayakta duran o eşsiz ruhunu tüm çıplaklığıyla hissediyoruz. Bu kez Adana çarşısının kalbine, zanaatkarların arasına giriyoruz. Asılı deri kayışların ve koşum takımlarının bulunduğu bir saraç dükkanının önünde omuz omuza vermiş esnaf, günün yorgunluğunu atıyor. Geleneksel şalvarları, yelekleri ve başlarındaki takkeleriyle Çukurova'nın el emeğine dayalı köklü kültürünü temsil ediyorlar. Hemen ardından kameramız loş bir bakırcı dükkanına süzülüyor. Etrafa dizilmiş, onlarca parlak bakır kabın arasında koyu renk paltosu ve fesiyle bir vatandaş ustayla sohbette. Elindeki bakır tası dikkatle, adeta tartarak incelemesi, o çetin yıllarda eşyanın ve emeğin nedenli kıymetli olduğunu gözler önüne seriyor. Çarşının daha iç kısımlarına doğru ilerledikçe, ticari hayatın tüm canlılığıyla aktığına şahit oluyoruz. Bir kumaşçının önünde dokumaları inceleyen adamların hemen ilerisinde, asılı etlerin bulunduğu kasapların olduğu o hareketli sokağa çıkıyoruz. İnsanların omuz omuza, vakarla yürüdüğü bu dar sokaklar, yokluk yıllarına rağmen Adana'da hayatın kesintisiz devam ettiğini kanıtlıyor. Sokağın gürültüsünden sıyrılıp, taş döşemeli serin bir avluya adım atıyoruz. Hasır iskemlelere oturmuş, nargilelerini tüttüren yaşlı çınarlar, dumanların ardında derin bir sohbete dalmış. Alınlarındaki derin çizgiler, sadece geçen yılların değil, cephelerde ve tarlalarda verilen o ağır mücadelelerin de izini taşıyor. Nargileden yükselen her bir duman, sanki geçmişin hatıralarını bu serin avluya fısıldıyor. Avludan çıkıp yeniden güneşe karıştığımızda, duvara asılmış görkemli, el dokuması kilimler karşılıyor bizi. Kök boyasıyla işlenmiş o canlı kırmızı ve lacivert desenler, bölge halkının sanata ve zanaata duyduğu saygının birer yansıması.
Kilimlerin önünden geçen atlı arabalar ve sırtında yük taşıyan hamallar, o eşsiz sanat eserleriyle hayatın zorlu gerçeğini aynı kadrajda buluşturuyor. Görüntülerin sonuna yaklaşırken, kameramız ahşap cumbalı evlerin çevrelediği geniş bir Adana sokağına açılıyor. Rüzgarda hafifçe dalgalanan bol şalvarlarıyla evlerine doğru yürüyen adamlar ve sokağın köşesinde oyun oynayan çocuklar. Bu son bakış, 1920'nin o zorlu ama bir o kadar da onurlu günlerinde Çukurova insanının dimdik duruşunu ve yarına olan inancını zihinlerimize kazıyor. Şimdi Adana'nın taş döşeli, gölgeli bir avlusundayız. Suyun, yani hayatın kaynağının başındayız. Başı kasketli bir adam, tulumbanın koluna asılarak kuyudan su çekiyor. Yanında sabırla bekleyen semerli merkepler, o çetin günlerde taşımacılığın ve gündelik işlerin en büyük yardımcısı. Adamın tulumbaya her basışında, alın teri Çukurova'nın sıcağına karışıyor. Yanındaki genç delikanlının da yardımıyla su kapları dolduruluyor. O dönemin zorlukları içinde bir damla suyun bile ne kadar kıymetli olduğunu bu sessiz çabada açıkça görebiliyoruz. Kameramız avlunun bir başka köşesine çevriliyor. Burada günlük yaşamın görünmez kahramanlarından biri olan bir Anadolu kadını var. Başındaki beyaz örtüsüyle ahşap bir çıkrığı çevirerek kuyudan su çekiyor. Kadının kollarındaki güç ve kararlılık, Kurtuluş Savaşı yıllarında cephe gerisinde hayatı omuzlayan Türk kadınının eşsiz bir tablosunu çiziyor. Arka planda duvara yaslanmış kamış demetleri, yörenin tarımsal yapısına dair ufak bir detay sunuyor. Çıkrığın gıcırtısı ve çekilen suyun sesi, 1920 Adana'sının o sessiz ama direngen melodisini oluşturuyor. Adana'nın daha kırsal, sakin bir köşesine uzanıyoruz. Karşımızda, bölgenin geleneksel mimarisini yansıtan, dışarıdan taş merdivenli, geniş avlulu ve ahşap çatılı 2 katlı bir yapı duruyor. Ön planda ağır ağır gezinen büyükbaş hayvanlar, Çukurova'nın bereketli topraklarındaki köklü tarım ve hayvancılık kültürünün en doğal tablosunu sunuyor. Ağaçların gölgelediği bu dingin manzara, savaş yıllarının tüm zorluklarına rağmen topraktan kopmayan bir halkın sessiz direnişini simgeliyor. Kameramız yavaşça etrafta gezinirken, saz ve kamıştan örülmüş çatılara sahip daha mütevazı köy evlerini ve tozlu toprak yolları izliyoruz. Evlere uzanan derme çatma ahşap merdivenler, dönemin sınırlı imkanlarıyla kurulan hayatları tüm sadeliğiyle gözler önüne seriyor. Adana'nın tozlu yollarından, serin taş avlularından ve bereketli topraklarından yansıyan bu eşsiz zaman yolculuğumuzun sonuna geldik. 1920 yılının o çetin şartlarında bile başı dik, onurlu ve üreten Çukurova, insanının sessiz destanına hep birlikte tanık olduk. Tarihin derinliklerinde kalan bu anları, yüksek kalitede ve renkli olarak gün yüzüne çıkarmak, geçmişimizle kurduğumuz en güçlü köprülerden biri. Bu tarihi yolculuğu beğendiyseniz, videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olarak bize destek olmayı unutmayın. Sizce o dönemin Adana'sında sizi en çok etkileyen detay neydi? Düşüncelerinizi aşağıda yorumlarda heyecanla bekliyorum. Bir sonraki arşiv yolculuğumuzda görüşmek üzere.